Define ve Arkeoloji YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bana gelen tüm soruları listeledim arkadaşlar ve tabii ki bir videoda hepsine cevap verme imkanım yok ama bana gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Birkaç videoda da olsa tüm bana gelen soruları cevaplandırmak istiyorum. İnşallah bu videomuzda da birkaç soruya cevap vereceğiz ve o soruları ve cevapları sizlerin de duymasını istediğimden dolayı sadece soruyu sorana değil, sizlere de cevap vermiş olmak babından bu şekilde video yapmak istedim. Gerçekten önemli sorular var ama hepsini bir videoda cevaplamamıza imkan yok. O yüzden başlayalım diyorum. Kaç video olursa olsun önemli değil. Cevaplamaya çalışalım inşallah bütün soruları. Genel olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Hani definecilikle alakalı hemen hemen bütün yönler var bu videomuzun içinde. Ve merak ettiğimiz hemen hemen tüm soruları arkadaşlar bizlere sordular ve onları da sizlerin karşısında cevaplamak istiyorum. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Biraz detaylı cevap vermek istiyorum. Defineciliği hobi için mi yoksa kısa yoldan zengin olabilme amacıyla mı yapmalıyız diye bir arkadaş bana sormuş. Hepimiz aslında bunun cevabını çok iyi biliyoruz ama o aslında farklı bir şeyleri kastetmiş de bunu sormuş. Ve yine de biraz detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışayım. Bu cevabın içinde farklı konulara da değinelim istiyorsanız. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bu tamamen sizin bileceğiniz bir iş. Fakat hobi olsun diye defineciliği ilgi alanı olarak seçmek bana biraz tuhaf geliyor. Birbirine zıt konular gibi sanki. Sırf hobi olsun diye eline dedektörü alıp araziye çıkmak ve define aramak nasıl bir duygudur? Doğrusu ben bilmiyorum. Ama yapanlar varsa da bir şey demiyor. Hatta varsa yorumlardan bizlerle paylaşsınlar. Esasen profesyonel definecilikte ve profesyonel definecinin kullanacağı dedektör tipiyle hobi amaçlı yapılan definecilik ve bu amaçla kullanılan dedektörler birbirinden tamamen farklıdır. Genel anlamda definecilik hobi olarak yapılmaz. Gerçek istiyorsanız zengin olmak için yapılır. Yoksa yanlış mı? Yani siz zengin olmak için yapmıyor musunuz? Zaten hobi amaçlı dedektör satın alanlar genelde araziye pek çıkmazlar. Evinin bahçesinde ufak tefek yerlerle takılırlar. Ciddi anlamda bir şeyler söz konusu değildir yani. Profesyonel definecilikte işin içinde yüksek miktarda adrenalin var. Risk faktörü vardır. Böyle bir definecilik tecrübe ister, bilgi birikim ister ve daha birçok şey ister. Yani birbirinden tamamen farklı konular olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hobi olarak evinizin bahçesinde dedektörünüzle arama yapabilir. Ya da işte duvarın içinden geçen boruları ve benzeri nesneleri tespit amacıyla bu türden bir şeylerle merakınızı tatmin edebilirsiniz. Bununla birlikte araziye de çıkabilirsiniz elbette. Netice olarak hobi amaçlı kullanılan dedektörlere dedektör denemeyeceği gibi yapılan işin adı da definecilik değil. Konunun iç yüzü ise şudur arkadaşlar. Gerçek anlamda defineciliğe ilgi sizin hayattan beklentilerinizle, deneyimlerinizle ve en önemlisi de sosyoekonomik durumunuzla paralellik arz ediyor. Özellikle kısa yoldan zengin olabilme amacıyla yapılan definecilikte böyle bir durum söz konusudur. Kimse inkar etmesin. Eski zamanda gömülmüş olan değerli eşyaları veya işte yer altındaki her neyse çıkarma işi güçlü bir dedektöre gereksinim duymaktadır. Uzman bir define avcısı kazı tekniğinden tutun da dedektörünün en fonksiyonel kullanımına kadar çevre güvenliğini sağlamada izleyeceği yöntemlere kadar ve daha böyle birçok konuda olaya hakim olan kişidir arkadaşlar. Şimdi işin bu yönü uzun yılların tecrübe birikimine ihtiyaç duymaktadır. Define ve Arkeoloji YouTube kanalımızda da sizlerin tecrübe kazanabilmeniz için gayret sarf ediyoruz. Definecilik acemiliği ve tedbirsizliği hiç sevmez. Arazi ortamı ise tamamen farklıdır. Her an her şey olabilir. Profesyonel avcı kurt gibi olacak. Nerede ne yapacağını bilecek. Akıllı olacak. Eline dedektörü alıp ulu orta araziye atlamayacak. Önce şüphelendiği arazide bir doğa yürüyüşü yapacak. Dolaşacak, çevreyi tanıyacak. Daha sonra gerekeni yapacak. Yani tüm bu anlatılanlar hobi defineciliğinde söz konusu değildir demek istiyoruz. Bu işin temelinde toprak altında kalacağına işimize yarasın düşüncesi vardır. Bu düşünce kanımca çok da yanlış sayılmaz. Kimi defineci büyük bir hırsla yılların şanssız talihine son verebilmek için
her türlü riski ve neticeyi göze alarak bu işe girişmektedir. Kimisi de doğayı sever. Doğaya çıkmak için bir bahane arar. İşin içine bir parça heyecan katabilmek için alır eline dedektörü, çıkar araziye. Kısacası kimisi şu, kimisi bu derken birçok amaçla araziye çıkılabilir. Netice olarak hobi ya da kısa yoldan zengin olabilme amacıyla yapılan definecilik tamamen sizin hayat felsefenize ve beklentilerinize bağlıdır. Bir diğer sorumuz, en ideal define arama yöntemi ya da yöntemleri nelerdir diye arkadaşımız sormuştu. Bu sorunun cevabı basit. Elbette dedektörler veya diğer daha güçlü çekim kuvveti olan daha profesyonel yeraltı görüntülemelerdir ve diğer yöntemlerdir. Ancak güçlü bir dedektör veya cihaz olması kaydıyla. Piyasadaki %90 dedektörler hobi amaçlıdır ve performansları yetersizdir. Ticari bir takım beklentilerle piyasaya sürülmüş abartılı reklamları olan cihazlar olduklarından profesyonel defineciye gerçek kullanımda fayda sağlaması söz konusu değildir. Her ne kadar bazı firmalar kendi dedektörleri için test videoları yayınlasalar da burada da çeşitli sıkıntılar mevcuttur. Özellikle bazı yerli tasarım dedektörlerin durumu çok vahimdir. Maalesef defineci bu cihazların albenisine, abartılı övgülerine kapılıp milyonlarını, paralarını dökmektedirler. Biz bu olumsuz durumu göz önünde bulundurarak defineci arkadaşlarımıza yüksek performanslı dedektörlerden bahsedeceğiz yakında. Bu videolarımız ile definecinin, yani sizlerin cebine en az birkaç bin TL, birkaç milyon, artık birkaç milyar ne derseniz bırakmış olacağız inşallah. Dedektörlerin dışında kalan tüm usul ve yöntemlerin define aramada hem çok zahmetli hem güvenilirliğin oldukça düşük olduğunun bilinmesi yerinde olacaktır. Hatta kimi define tespit etme yöntemleri oldukça risklidir. Bu yöntemlere burada girecek değiliz. Konu uzar. Merak ederseniz ileriki videolarımızı takip ederek izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Şu anda burada görmüş olduğunuz şu arada Telegram grubumuza katılmanızı öneriyorum. Sizler için çok büyük faydası vardır. Göreceksiniz. Evet, bu verimsiz yöntemlerin içinde alan tarama ve toprak altı görüntüleme cihazları da dahildir. Dolayısıyla biz defineciliğe ilgi duyan arkadaşlarımıza kaliteli ve güçlü bir puls dedektör edinmelerini her zaman için tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü puls indüksiyon dedektör modellerinin en büyük özelliği toprak yapısı değişse bile pek fazla etkilenmeden ve derinlik kaybetmeden arama yapabilmeleridir. Puls sistem dedektörler VLF çalışma teknolojisine sahip dedektörlere göre daha derinlerden tespit yapabilme imkanı sunmaktadır. Her neyse, bu konuyu daha sonraki videolarımızda sizlere açıklayacağım. Böyle bir dedektörün size sağlayacağı avantajlar saymakla bitmez. Örneğin puls dedektör. Bu amaçla kullanılabilecek ideal bir dedektördür. Diğer bir sorum, satın aldığım ya da kendi yaptığım el yapımı bir metal dedektörle arazide define avına çıkmanın herhangi bir sakıncası ve yasal sorumluluğu var mıdır diye arkadaşımız bize sormuş. Şimdi bu konunun iki yönü var aslında. Metal dedektörlerin teknik kısmı ile ilgili bilgi alışverişinde ve deneme, test, öğretim ve benzeri amaçlara yönelik devre yapmakta ve araziye çıkmamak kaydıyla yalnız kullanmanın herhangi bir sakıncası ve yasal sorumluluğu yoktur. Fakat böyle bir dedektörü arazide define aramada kullanacaksanız, yani yaptığınız ya da satın aldığınız dedektörünüzü profesyonel amaçlarla kullanacaksanız bütünüyle sakıncası yoktur diyemeyiz. Esasen fabrikasyon dedektörle bile araziye çıksanız yine de tedbiri elden bırakmamalısınız. Daha önceki videolarımızda da izah etmeye çalıştığımız gibi cihazınızın faturalı olması, gece arama yapılmaması kaydıyla arazide define araması yapmak suç değildir. Ama kanunlarımız ne derse desin kolluk kuvvetleri vur dediğimiz zaman öldüren bir yapıya sahip olduğumuzdan dolayı ve bu konuyu da bildiklerinden dolayı tedbirlerini baştan almak bakımından insanları korkutup herhangi bir kazı olmasını engellemek açısından o şekilde olduğu söylenmektedir. Kazmayı vurmak ise suçtur. Böyle bir durumda yakalanırsanız cihazınız faturalı dahi olsa yaka paça götürürler. Başınıza gelmeyen kalmaz. İşin içinde para varsa bu işler böyledir.
Öte yandan cihazınız faturalı bile olsa gece aramalarında kullanamazsınız. Gece aramalarında faturalı cihazla suçüstü yakalanırsanız yine yaka paça götürürler. Aslına bakılırsa makinenizin faturalı olmasının çok da bir avantajı yoktur. Yargıtay kararında define tespit edilebilmesi için bir takım icrai faaliyetlere girişilmesi gerektiğinden bahisle dedektörlere işaret edilmekte ve cihazın faturalı olup olmaması söz konusu edilmemektedir. Öte yandan cihazınızın faturalı olması size kazı yapma yetkisini tanımaz. Dağ bayır gezersiniz sadece. Kazı yapabilmek için mutlaka resmi yollara başvurmanız gerekir. Dedektörlerle sadece define arama esnasında cihazın faturası istenmektedir. Bunun dışındaki herhangi bir metal arama sırasında normalde faturası sorulmamaktadır. Bilindiği üzere dedektörler sadece define avı için kullanılmamaktadır çünkü. Bu cihazların define avı için kullanılması işin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Adı üzerinde metal dedektörü. Metal tespitiyle ilgili her konuda kullanılabilir. Üst arama ve benzeri gibi. Hal böyle olmakla birlikte bu işlere hevesli olan bir definecinin makinem illa da faturalı olmalı yoksa işte başım belaya girer yaklaşımını da yanlış buluyorum. Bunun yerine onda bir fiyatına belki daha da düşük bir rakama mal edeceği bir dedektörüyle elbette araziye çıkabilir. Piyasaya milyarları dökmeye mecbur değildir. Aslında memleketimizde bu konuyla ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmaması çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. Bununla birlikte tedbir olarak el yapımı cihazının aküsünün, kutusunun ve elektronik elemanlarının faturasının yanınızda olması faydalı olacaktır. Çevreyi şüphelendirmeden yanınızda kaza aletleri bulunmamak kaydıyla sadece define tespiti için araziye çıkılması daha iyi olur. Böylesi bir durumda faturayı çıkarır gösterirsiniz. Fatura mı? İşte fatura dersiniz. Aslına bakılırsa kazı yapmadıktan sonra cihazın faturasının olup ya da olmamasının çok bir anlamı yoktur. Ancak bunu yetkililere izah etmekte zorluk çekebilirsiniz. Esasen dediğimiz gibi böyle bir uygulamanın mantığı da yok. Yani fatura aynı zamanda kazı ruhsatı yerine de geçse bunu anlayabiliriz. İşin mantığı vardır deriz. Ama böyle bir durum da söz konusu değil. Yani benim cihazımın faturası vardı, ben onun için kazı yapıyordum diye ifade verirseniz yerseniz cezayı. En az 2 seneyi. Defineci kazı yapmayacak. Sadece gündüz arama yapacak. Güneş batınca makinesini kapatacak vesaire falan filan. Tüm bu işlemleri de cihazı faturalı olursa yapabilecek. Aksi takdirde yapamayacak diyeyim. Siz ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Zaten piyasa cihazlarının neredeyse tamamı tek para avcılığı için küçük başlık tasarlanmıştır. Şimdi hangi defineci toprak altında 20-30 santimdeki tek parayı çıkarmak için resmi yollara başvurur? Bir kazma darbesi zaten en az 20-25 santim toprağa işliyor. Ama bu esnada bile yakalansa bu bir suçtur. Tek paraymış, çok paraymış dinlenilmez. Dediğim gibi işin içinde para varsa azı çoğu önemsizdir. Şayet defineci derinden bir sinyal alsa bile dedektörlerde kesin anlamda bir ayrım olmadığı ve aşağıdaki objenin kesin olarak hangi tür metal olduğu bilinemeyeceği için define yerini tespit ettikten sonra resmi kazı için başvurduğunu düşünsek bile kazdığında aşağıdan teneke ve benzeri kıymetsiz bir metal çıkarsa yapılan tüm masraflar definecinin üzerine kalacaktır. Kariyeri çizdirmesi de çabası. Zaten o kadar masraf edecek kadar para olsa zaten bu millet bu işi yapmaz yani. Peki bu şekilde defineci ne kadar gidebilir? Ne kadar devam edebilir? Her sinyal aldığında resmi başvuru mu yapacak? Zaten dedektörün verdiği her sinyal metal değildir. Yanlış anlaşılmasın. Kaçak kazı yapılsın demiyorum. Tarihi eserlerimiz yurt dışına kaçırılsın filan asla böyle bir şey düşüncem olmaz. Bunların hepsi milli servettir. Fakat bu işe esaslı bir çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz defineciler ne zamana kadar dağda bağda jandarmayla köşe kapmaca oynayacağız? Defineciliğe ilgi duyan bir avcı faturalı cihazım olacak diye piyasaya bir dünya parayı vermek zorunda mıdır? Ben şahsen yetkililerin yerinde olsam her iki taraftan konunun uzmanı kişilerini bir araya getirir, konunun açmazlarını masaya yatırır ve soruna çözüm çareleri arardım. Aksi takdirde halihazırdaki sen yeme ben yiyeyim mantığını taşıyan uygulamalarla kaçak kazıların önüne geçileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bir diğer bana gelen sorulara cevap videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımızı paylaşın, beğenin, yorum kısmından düşüncelerinizi paylaşın. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı bizim gibi define ve arkeolojiye merak duyan, seven herkesi kanalımıza davet edin, abone olmalarını sağlayın.
topluluğumuz büyüsün ve daha geniş bir kitleye hitap edebilelim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.